Herkese merhaba. Bugün bütün püf noktalarıyla lezzetli ton balıklı bir pizza yapacağız. Hemen başlayalım. Bunun için derin bir kaba 1 su bardağı ve su bardağının 1/3 kadar ılık suyu alalım. Mayanın aktive olabilmesi için suyun mutlaka ılık olmasına dikkat edin. 1,5 tatlı kaşığı instant mayayı ve 1 yemek kaşığı toz şekeri ilave edip karıştıralım. Karıştırdıktan sonra 10 dakika kadar mayanın aktive olması için bekletelim. Daha sonra 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ekleyelim. Ve mayalı karışımı karıştıralım. Ardından 3,5 su bardağı unu ekleyelim. Yarım çay kaşığı tuzu ilave edip yoğrulacak kıvama gelene kadar karıştıralım. Tarifin malzemelerini miktarlarıyla birlikte açıklamalar kısmına ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Daha sonra tezgaha unlayıp hamuru tezgaha alalım ve yumuşak bir hamuru elde edene kadar yoğuralım. Yaklaşık 8-9 dakika kadar yoğuralım. Hamuru toparlayıp hamura parmağınızla bastırdığınızda yavaşça geri dönerse mayalanmaya hazır demektir. Değilse biraz daha yoğurup tekrar kontrol edebilirsiniz. Hamuru mayalayacağımız kaba hafifçe zeytinyağıyla yağlayıp kaba alalım. Üzerini bir kapak veya streç filmle kapatıp oda sıcaklığında 1 veya 1,5 saat kadar mayalanmaya bırakalım. Bu sırada pizzanın sosunu hazırlayalım. Tava veya tencereye 3-4 yemek kaşığı zeytinyağını alalım. Küçük küçük doğranmış veya rendelenmiş bir küçük mor kuru soğanı ekleyelim ve karıştırarak birkaç dakika soteleyelim. Daha sonra 3-4 diş küçükçe doğranmış sarımsak, 1 tatlı kaşığı dolusu kekik, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve 1 tatlı kaşığı dolusu fesleğeni ekleyelim ve kokuları çıkana kadar karıştıralım. Bir çay kaşığı kadar karabiberi de ekledikten sonra birkaç rendelenmiş domates ve yarım su bardağı yoğun domates püresi veya 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyelim. Bir buçuk çay kaşığı tuzu ve 1 çay kaşığı şekeri ilave ettikten sonra karıştıralım. Kıvamlı bir sos haline gelene kadar orta kısık ateşte pişmeye bırakalım. Mayalanma süresinin sonunda güzelce mayalanan hamurun havasını alalım. Biraz yoğurup 2 eşit parçaya bölelim. Beze haline getirip açmaya başlayalım. Arada sırada unlayarak açabilirsiniz. Bu ölçülerle 2 ekstra büyük boy pizza çıkıyor. Daha sonra pizzayı pişireceğimiz kabı veya tepsiyi yağlayıp veya yağlı kağıt serip pizzanın altının geleceği her yere gelişi güzel şekilde mısır unu serpiştirelim.
Bunu yapmamın sebebi yumuşacık olan pizzanın hamurunun tabanına hafif bir gevreklik veriyor. Biraz da taş fırından çıkmış gibi oluyor. Bu kısmı isteyen es geçebilir tabii. Açtığımız hamuru tepsiye aktaralım ve kenarlarını düzeltelim. Pizzanın sosunu sürmeden önce az miktarda zeytinyağı ekleyip yedirelim. Çünkü pizza sosu pizza tabanını hamurlaştırıp ağızda çiğ hamur çiğniyormuş gibi bir his veriyor. Bu kısmı atlamayın lütfen. Şimdi pizza sosunu eşit şekilde sürebiliriz. Daha sonra rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirelim. Miktarı sizin isteğinize göre değişir. Ben 1 su bardağına yakın kullandım. Ton balığının suyunu süzüp eşit şekilde hamura dağıtın. Daha sonra yarım doğranmış mor soğanı eşit şekilde dağıtın. Mor soğan ton balıklı pizzaya çok fazla yakışıyor. Zaten tatlı bir soğan olduğu için soğanla sorunlu olanlara bile yedirir kendini. Bu malzemelere en fazla yakıştırdıklarımdan biri tane mısır ve yeşil köy biberi. Biberleri halka şeklinde kestim. Bunları da eşit şekilde yerleştirip serpiştirelim. En üstte yine çok az kaşar peyniri ekledim. Ve 200 derece önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika kadar kontrollü şekilde pişirelim. İşte hazır. Bu muhteşem, hazırından vazgeçiren pizzayı mutlaka deneyin. Yorumlarınızı ve varsa sorularınızı mutlaka iletin ve videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.